Ben de birkaç teşekkür ederek başlayayım o halde. Meltem, sana teşekkür ederim öncelikle ben. Yani bu konuşmaya beni davet ettiğin için, bu konuşmayı teklif ettiğin için diyeyim. Yani tüm bu süreçte yardımlarını hiç esirgemedin ve hani uzun e-postalarımın hepsine cevap verdin. Seninle iletişim kurmak hep kolaydı. O yüzden çok sağ ol. Ada, sen de Teşekkür sağ ederim. ol. İkinci olarak Senem Çelikörslu'ya teşekkür ediyorum. Kendisi bu konuşmaya bir nevi altlık teşkil eden metinlerin yazılmasına ön ayak oldu. Artel'le ve Melih Bey'le genel iletişimimi de o sağladı. Yani tüm bu süreçte çok güleç ve ilgiliydi aynı zamanda. Ona da sağ ol demek istiyorum. Ona da çok teşekkürler. Tabii yani Melih Fereli'ye de ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Kendisi yani Türkiye'de Fontana'nın tanınmasını sağladı aslında bu şimdi üstüne konuşacağım sergiyle ve bu sergiye paralel koşut bir şekilde gerçekleştirilen Sessiz Yankılar sergisiyle de. Yani umarım Melih Bey'in Sesli Dizi adlı sergi dizisi uzun bir süre devam eder Arter'in ve Melih Bey'in yani bizler de böyle konuşmalar yapacak fırsatı yakalarız diye düşünüyorum daha da çok. Yani son olarak tabii katılımcılara teşekkür etmek istiyorum ben. Yani bir Perşembe akşamı, yani bir iş günü zamanınızı ve dikkatinizi bana ayırdığınız için çok sağ olun. Yani en son size teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Zira yani bu konuşmayı sizler için yapıyorum. Sizler için yapıyoruz. Dolayısıyla fikirleriniz de çok büyük bir önem arz ediyor. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa, yani yorum yapmak istediğiniz bir husus olursa veya iyi ya da kötü bir eleştiri yapmak isterseniz konuşmanın sonunda bunların her birini yapabilirsiniz. Ve yani kötü eleştiri konusunda ciddiyim bu arada. Sonuçta eleştiri ille de iyi olmak zorunda olan bir şey değil. Lütfen daha e, eleştirel, daha kritik bakış açılarınız varsa bunları aktarınız diyeceğim. Şimdi konuşmanın izleyeni zaten etkinliğin tanıtımında ben özetlemiştim. Meltem de burada tekrar etmiş oldu. Dolayısıyla ben tekrarlamayacağım bir kez daha. O nedenle hızlıca konuşmaya geçebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani tematik olarak bir başlangıç ama yapayım yine de. Bir başlangıç yapayım. Bu konuşma belli bir oranda yine benim Manifold'da yayınlanmış ve bu konuşmaya da konu olan eser üzerine, İyon'un Yeni Sesi üzerine bir metnimin izleyini takip ediyor, aslında edecek. Ama yani bu metne de yani bu metnin üzerine de epey bir şey ekleyecek. Ya bu o metinde söylediğim şeylerin büyük bir kısmını söylemiyor olacağım tabii ki burada. Bu bir ayrı bir müstakil konuşma olduğu için. Yani bu nedenle yani eğer ki bu metni okumadıysanız bu konuşmanın altlı olan metne de bu konuşmanın ardından göz atabilirsiniz. Zaten hani bu metni ve Fontana'nın diğer bir işi olan adını az önce geçirdiğim Sessiz Yankılar üzerine yine benim tarafımdan yazılmış metni Meltem konuşmanın sonunda sizlerle paylaşıyor olacak. Oradan erişim sağlamak isterseniz erişebiliyor olacaksınız. Bunu demiş olayım, başlangıcını bitirmiş olayım ve asıl konuşmaya şimdi geçeyim. Şimdi öncelikle yani İyon'un Yeni Sesi'nin ses sanatı bağlamında nasıl farklandığını ve yani bu eserin sesindeki yeniliğin ne olduğunu başlığa gönderme yapıyorum. Tartışmaya başlamadan evvel aslında ses sanatının ne olduğunu tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla şu soruyu sorarak başlamak lazım bence. Ses sanatı nedir? Aslında ses sanatını birçok şekilde tanımlamamız mümkün. Herhangi bir şey gibi. Ama en temelde e, benim gördüğüm kadarıyla ses sanatının ne olduğu sorusuna müzikle bağlantılı olarak bir cevap arıyoruz biz. Soruyu en azından o şekilde soruyoruz. Yani mesela diyoruz ki örneğin şöyle sorular soruyoruz. Ses sanatını müzikten ayıran nedir diyoruz. Ya da şöyle bir soru soruyoruz. Ses sanatını müzikten ayırmayan, müzikle aynı kılan nedir diyoruz. Yani ya bir pozitif bir bağlantı bekliyoruz ya da negatif bir salt bir bağlantısızlık bekliyoruz. Bir görelilik yok. Ya hep ya hiç ilişkisi var. Sanki bu ikisi arasında gibi gözüküyor. E, Fark ettiyseniz her iki soruda yani ses sanatını müstakil bir ses ya da sanat üretim biçimi değil, müzikle doğrudan ilişkili bir pratik olarak kodlamak üzerine kurulu. Pozitif olsa da negatif olsa da. Yani bu soruların bağlamında ses sanatı ya müzikle tam anlamıyla ilişkili olmalı diye düşünülüyor ya da hiç ilişkili olmamalı diye düşünülüyor. Yani ses sanatının müziğin kendisinden ya ayrı olması gerektiği öne sürülüyor ya da ondan hiç mi hiç ayrılmaması gerektiği öne sürülüyor. Dolayısıyla ses sanatına gerek olmadığı bir tabir olarak iddia ediliyor oluyor. İkinci seçenekte. Şimdi o zaman şöyle sormamız lazım. Asıl konuyu biraz daha iyi kapsayabilmek, bağlayabilmek için ve tikelleştirebilmek için, işin kendisine götürebilmek için konuyu.
Müzik nedir diye soracağız o zaman. Şimdi biliyoruz ki bu soruya cevabın türlü türlü şekli var. Yani burada da ben mutlak bir cevap verdiğimi asla iddia etmeyeceğim. Kimsenin verebileceğini düşünmüyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani müzik geleneksel alımlanış içerisinden bakıldığında başlayan ve biten bir şey. Bundan ne kastediyorum? Yani bir müzik eserini mesela düşünelim. Herhangi bir tanesini düşünelim. İsterseniz bu bir Apex TV'nin bir elektronik müziği olsun. O tip bir şey hayal edebiliriz. İsterseniz bakın bir partisyonu olsun, bir pasyonu olsun ya da bir kantat hayal edin. Bütün bu eserlerin ortak özelliğinin zamana tabiyetleri olduğunu fark ediyorsunuz ilk baktığınız anda. Burada zamandan kastım ne? Aslında belli bir zamanı kaplamalarından bahsediyorum bu işlerin, müziğin geleneksel alımlanışıyla, resepsiyonuyla. Şöyle ki bu eserler zamanda tırnak içinde başlayan ve biten eserler. Yine tırnak içinde bir süreleri var. Burada zaman ve süre ayrımını şu şekilde kuruyorum. Onu hemen belirteyim. Uzam ve uzay arasındaki ayrım gibi aslında. Uzay belirsiz bir büyüklük, uzaya bağlı olan uzam ise belirli, sınırlı bir büyüklük ifade ediyor. Zaman ve süre arasındaki ilişki mimari perspektifinden baktığımızda uzay ve uzam arasındaki ilişki ile bu şekilde bir analoji kurarak anlaşılabilir. Burada benim kavramların içine doldurma şeklim bu. Ama bu süre, az önce sözünü ettiğim süre, net, brüt bir süre değil. Ama yine de bir süre. Mesela 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Herhangi bir tanesi olabilir. Ama bitmesi ve başlaması önemli. Yani tempo değişebiliyor. Müzik eseri söz konusu olan ama temporal finalizasyon baki kalıyor. O halde yani müziği aşırı yapısal bir bağlamdan ele aldığımızda zamanın sessel başkalaşımını süreye tabi kılma faaliyeti olarak tanımlayabiliyoruz. En azından geleneksel tanım bu yönde. Yani sesin kendisini işlemeden ama ayrıca bu işlemi zamanda, salt zamanda yaymadan ve bu zamana bir başlangıç ve son atamadan geleneksel anlamıyla müzikten yapısal anlamda söz etmek mümkün değil. Peki bütün bunların, şimdi şuraya geleceğiz tabii buradan hemen diğer bağlamak lazım bunu. Bunların ses sanatıyla ilişkisine. Benim kavramsallaştırmama göre, kavramsallaştırdığım boyuta göre ses sanatı müziğin zamansallığını, mekansallığın tekeline sokan ve bu tekel içinden ve üzerinden işleten, algılatan bir şey. Ya tabii ki istisnai ses sanatı işleri de olabilir. Yani bu ses sanatını nasıl tanımladığımıza bağlı değişecek bir şey dediğim gibi zaten daha önce de. Yani mesela kimileri ortam sesleriyle müzik yapma faaliyetine ses sanatı adını takıyor. Yani kimilerine göre kayıt teknolojilerinde baz ve temel alan bir anlayışla müzik yapmak, ses sanatı yapmak. Yani olağan dışı bir enstrümanla ses sanatı yapmak mesela, müzik yapmak, sesi işlemek daha doğrusu, ses sanatı yapmak gibi görülebiliyor. Örneğin yani kemanla müzik yapmak değil de kuş sesiyle müzik yapmak ses sanatı olarak addedilebiliyor, adlandırılabiliyor. Ben başka bir yerden kavramsallaştırıyorum tabii ki ses sanatını anladığınız üzere. Ben bu tanımlamayı anlıyorum. Sonuçta hani kayıt teknolojileri olmasaydı bir evren olarak sesin tümünü müzikal bir bağlamda düşünebilir miydik? O şüpheli bir şey. Belki çok zihinsel bir boyutta bağlamda düşünebilirdik ama hani daha pratik açıdan düşünemeyebilirdik. Ama yani bu gibi tanımlar bana yeterli gelmiyor. Çok sığ tanımlar gibi geliyor. O yüzden yeni bir tanım önermek istiyorum ben. Bu eserle de onanabilecek bir teorik çerçeve. Daha doğrusu bu eser şimdi üzerine konuşacağım. İyon'un yeni sesi tarafından onanabilecek, temellendirilebilecek, onun analizi aracılığıyla temellendirilebilecek bir tanım öneriyorum aslında. Öneriyor olacağım. Şimdi asıl konuya tabii gelelim. Müziğin zamansallığın tekelinden çıkıp mekansallığın tekeline girmesi ne demek? Yani sesin aslında. Şu demek aslında. Artık müzik salt zamansal olarak algılanan bir şey değil. Salt zamansal olarak algılanan bir şey değil. Yani salt süresel demek istiyorum. Ama bu yani sesin yine zamanda deneyimlenmediği tabii ki anlamına gelmiyor. Yani üzerine uzun uzadıya şimdi konuşacağım eseri düşünürsek İyon'un yeni sesini. Bu eserin mesela başlangıcı ve sonu neresi? Nerede başlıyor bu eser mesela? Yani her yerde ve hiçbir yerde başlıyor aslında. Yani bu eserin belli bir süresi yok. Yani bir giriş ve bir çıkış atayabilirsiniz belki. Girdiğiniz ve çıktığınız bir andan söz edebilirsiniz. Anı çok ortadan başlatabilirsiniz ama başladığı ve bittiği bir yer yok bu işin. Kompozisyonu temporal değil, spasyal bir kompozisyon aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bu yani bir süresi yok demek, bir zamanı yok demek değil. Değil. Bir zamanı var ama bu zaman
süreye indirgendiği haliyle zamanın duyumuna delalet etmiyor, tekabül etmiyor, karşılık gelmiyor. Mütekabiliyeti ona değil. Bundan kastım işlenen ve tam da bu yolla başkalaştırılan sesin, deneyiminin her daim zamansal olan sessel deneyimin doğrudan mekansal varoluşla, mekanda var olma haliyle tanımlanması ve damgalanması ve tabii ki o tanımlanmalar, damgalanma dolayısıyla alımlanması, o şekilde algılanması. Bu standart müzik deneyiminde söz konusu değil. Ya da yalnızca dolaylı olarak söz konusu bu. Yani bir mekanda örneğin bir orkestra bir konser salonunda müzik icra ettiğinde örneğin ses tabii ki mekansal olarak dolaylanıyor, dolayımlanıyor. Yani zaten akustik de bir bilim ve fenomen olarak bunun incelenmesine dayanan bir bilim dalı. Ama burada mekansallık, zamansallığı, sessel zamansallığı yalnızca dolaylı olarak koşulluyor. Yani sesin niteliği başkalaşıyor ama deneyimi doğrudan koşullanmıyor. Yani burada mekan sadece sesin niteliğini değiştiriyor. Doğrudan deneyimi mekansal değil sesin. Daha doğrusu mekanın her tarafına yayılmış haliyle var olmuyor diyelim. Ses sanatında ise benim tanımladığım haliyle sesin zamansallığı doğrudan mekansallıkla koşullanan bir şey. Mekanın kendisine gömülen bir şey. Mekanın deneyimiyle bir arada paralel bir şekilde ilerleyen ve o şekilde başkalaşan bir şey. Algımızda, zihnimizde, kognitif düzeyde. Sesi deneyim ederken mekanın içindeki aktif bir özne olarak varoluşumuz sesi deneyimimizde asli bir belirleyen, determinant halini alıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani geleneksel müzik anlayışında ise sesi yalnızca salt zamansallığında deneyimliyoruz bu açıdan. Mekandaki varoluşumuz baki, çünkü mekandayız. İster istemez ses mekanda yayılan bir şey, ses mekanda var olan bir şey çünkü. Ama bu varoluşun kendisi aktif değil. Pasif bir varoluş bu. Ve yalnızca kısmen sesin zamansallığını yani kısmen değiştiriyor duyuşumuzu. Sensibilitemizi sese dair. Öyleyse ben şuna geliyorum. Ses sanatı ile müziği görel olarak şöyle ayırabiliyoruz. Sesin zamansallığı salt olduğunda, yani ses başlayan ve biten bir şey olduğunda, süreye tabiyeti saltık olduğunda, mutlak olduğunda, belirli bir süre net bir şekilde dayandığında bu kurulumun kendisine, bu sessel başkalaştırma protokolünün kendisine müzik diyoruz. Diğer taraftan sesin zamansallığının deneyimi mekanla doğrudan entegre olduğunda, mekanın deneyimiyle sesin deneyimi birbirinden ayırt edilemez hale geldiğinde sesin bu tip bir kurulumuna, bu tip bir ses modülasyon dispozitifine diyeyim, ses sanatı adını takıyoruz. Bunlar tabii benim ayrımlarım. Ama dikkat edersiniz, az önce söze başladığım yere tekrar döndüreceğim herkesi. Bu ayrımı, bu ses sanatı ile müzik arasındaki ayrımı göreli sıfatıyla niteledim az önce. Bunu neden yaptım? Başlangıca da bağlanacak. Şimdi söyleyeceğim. Çünkü aslında ben bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Ama bu ikisi aynı şey demek de değil. Şahsen ses sanatını müziğin çağdaş bir momenti, bir anı olarak ben tanımlama taraftarıyım. Ya eğer ki müziğe sesi estetize etme sanatı diyecek olursak, ki burada estetizasyonu ses bazlı duyusal dönüşüm olarak sesin duyumunun dönüştürülmesi fiilini tanımlayan şey olarak ifade ediyorum. Öyle anlamlandırıyorum. Müzik ile ses sanatını birbirinden ayırmak, eğer bu tanımı baz alacaksak, anlamlı bir şey değil. Çünkü ses sanatında ses kesinlikle belirli bir şekilde duyulsun diye işlenen ve dönüştürülen bir materyal. Ama ikisinin tas tamama aynı şey olduğunu söylemek de sığ kalıyor. Zira müziğin bu yeni çağdaş momentinde neyin değiştiğini de böyle anlamak mümkün olmuyor. Her şeye müzik diyoruz. Her şeye ses, yani ya da her şeye ses sanatı diyoruz ama ikisini, yani bu şeylerin işleme şekillerini söz konusu etmiyoruz. Belli bir tanım üzerinden herhangi bir şeyi kodluyoruz ama aslında bir eserin nasıl çalıştığına bakmak lazım. Nelikten ziyade aslında nasıllığa bakmak lazım ki oradan zaten nelik çıkacak aslında. Kastım bu. Bir eser nasıl bir yapıda? Formu ne? Nasıl işliyor? Nasıl deneyimleniyor? Bu önemli benim için. Ya o nedenle yani kavramsal işlerimlerin ben önemli olduğunu düşünüyorum.
Eğer ki bir kavram ortaya çıktıysa bunun nedeni olduğuna da inanıyorum çoğu zaman. Bu anlamda ses sanatı bence, yani sessel yaratımın, diğer bir deyişle müziğin mekansallığa açıldığı bir müzikal moment diyeceğim ben. Benim tanımım bu olacak. Yani bir anıdır müziğin, ses sanatı. Müzikte bir andır diyeyim. Yani ne zaman ki ama sesin zamansallığı, mekansallığın dolaysız deneyimi üzerinden şekillenmeye başlıyor. Mekanın kendisini deneyimlemek, sesin kendisini deneyimlemekten ayırt edilemez bir hale geliyor. Oluyor böyle bir şey. Bu şekilde algılanıyor ses. Böyle bir paradigma içerisinden. İşte o zaman ses sanatından bahsediyoruz diye düşünüyorum ben. Müzikten ziyade, geleneksel algılanışıyla. Şimdi bu uzun girizgahtan sonra İO'nun yeni sesinin ses sanatı özelinde, çünkü öyle bir bağlama giriyor bu iş. Anlatabilmiştimdir umarım nedenlerini. Getirdiği yeniliğe değinmek lazım diye düşünüyorum ben. Yani bu eseri bu bağlamda, bu oluşturduğum bağlamda, kavramsal çerçevede değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum ve değerlendiriyorum zaten nitekim. Öncelikle yani sanat bağlamında yenilikten söz ettiğimizde ne anlıyoruz? Tabii bunu tartışmak lazım hemen. Yine bir başlangıç. Genellikle biçemsel bir yeniliği anlıyoruz biz. Bir sanatsal bağlamda yenilikten söz ettiğimizde. Yani sanatın modern kavranışına da biraz içrek bir şey bu. Yani modern sanat zira yeni biçim sorununu indirgeyen tipte bir sanat yapma biçimi ya da sanatsal bir duyarlılık. Yani örneğin müzik özelinde konuşuyorum şu anda. Yani bu her sanat için o ya da bu şekilde söz konusu edilebilir ama şu anda hani ses sanatı özelinde konuştuğumuz için müzik üzerinden örnek vereceğim. Kompozisyonun biçimini yenilediğinizde mesela yeni üretmiş sayılıyorsunuz. Modern sanat bağlamında müzik yaptığınızda. Ya da bir enstrümanın idiomasisinin, yani o enstrümanla yapılabilecek olan şeylerin tümünün yeni bir safhasını tanımlayan yeni bir enstrümantal jest ürettiğinizde yani yenilik üretmiş oluyorsunuz ya da yenilik üretmiş olduğunuzu düşünüyorsunuz ki belli bir bağlamda da oluyorsunuz zaten. Ama bu böyle bir bağlam. Böylece yeninin üretildiği bağlam salt biçime indirgeniyor. Kompozisyondan yeni bir şey üretemiyorsunuz. Yani kompozisyonun dışında bir şey üretemiyorsunuz. Kompozisyonun dışında bir üretimden söz edemiyorsunuz. Kompozisyon içerisinde mesela yeni bir şey üretebiliyorsunuz. Kompozisyon sizin kompozisyonun değişimi, başkalaşımı, zamansal biçim, yani zamansal sessel biçim modülasyonu ancak bu sizin ufkunuz olabiliyor bu bağlamda. Yani salt bir biçim sorunu oluyor. Çağdaş sanat bağlamında ise yeni, yani içeriği ve içerimleri bambaşka olan bir şey. Bana sorulacak olursa karşıt demiyorum. Dışında bir şey aslında modern sanat. Modern sanatın bu anlamda çağdaş sanat. Çağdaş sanatı yeni, yani bir biçim sorunu değil. Yani bu ne demek? Şimdi, şu demek, mecrayı e, belli bir mecrayı onun işlediği şeyle eşlemeye dayanan bir şey çağdaş sanat. Bu ne demek peki? Bu da şu demek. Eğer ki müzik yapıyorsanız mesela biçimden önce yapıya bakıyorsunuz. Ki bu da sesin kendisine karşılık geliyor. Sesin üretildiği şu ya da bu enstrümandan bahsetmemeye başlıyorsunuz. Sesin kendisinin nasıl işlediğini, sesin kendisinin türlü ses çıkaran odak aracılığıyla nasıl değiştirilip dönüştürülebileceğini gözetmeye, sese odaklanmaya başlıyorsunuz. Onu belli enstrümanlar üzerinden somut olarak yani ses maddesinin kendisini belli enstrümanlara hapsetmiyorsunuz. Sonsuzca açıyorsunuz aslında. Yani sesi işlemenin ve sesten duyum üretmenin yeni yollarını bulmanın gerektiği düşünüldüğü noktada aslında çağdaş sanat paradigmasında müzikten bahsediyoruz. Yoksa yani mevcut yollar dahilinde yeniyi keşfetmek yine aslında hani modern sanat paradigması üzerinden sese odaklanıyor olmak oluyor. Ve bu noktada yapı ile biçim, yani benim en azından oluşturduğum kavramsal çerçevede birbirinden ayrılıyor. Yani modernde bu noktada tabii çağdaştan ayrılıyor. Yani çağdaş sanat bağlamında müzik ses sanatına dönüşmeye meyleden tipte bir şey. Çünkü müziğin mecrası artık belirsizleşmeye başlıyor. Tikel mecradan bahsediyorum. Yani şu enstrümanla müzik yapılır diyememeye başlıyorsunuz. Batılı olsun, doğulu olsun fark etmez.
sesin kendisiyle neler yapabileceğinize bakıyorsunuz. Mecra o ya da bu eser dahilinde belirli olabilir. Ama enstrümanların haricinde, dışında düşünmeye başlıyorsunuz. Tüm enstrümanlar üzerinden düşündüğünüz için ve o tüm enstrümanların nasıl ses çıkar, tüm enstrümanlardan elde etmek istediğiniz, o enstrümanlar aracılığıyla ulaşmak istediğiniz maddenin kendisi ses olduğu için aslında sesi bir mecra olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Kastım bu. Yani bu anlamda aslında mecra bir anlamda çok belirsiz, bir başka anlamda da çok belirli. Sesin mecrası kendisi halini alıyor. Türlü şekilde var edilmesi mümkün bir materyal halini alıyor ses. Türlü yolla, türlü kanalla dönüştürülmesi mümkün bir materyal halini alıyor. Dolayısıyla ille de şu ya da bu enstrümanlar aracılığıyla ve ille de zamana tabiyeti saltık bir biçimde az önce bahsettiğim gibi var olması ve güncellenmesi, yenilenmesi gerekmiyor. Ama tabii ki yine yenileniyor. Başlığa gönderiyorum. Referans veriyorum. Yani hala bir sorun yeni. Ve formülizasyonu yine de mühim. Bu başlığı atmamın benim nedeni buydu aslında. İO'nun yeni sesinde, bu eser dahilinde bu sorunun ses sanatı bağımında billurlaştırıldığını görüyoruz. Yani en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu eser yani sesin kendisini bir mecra olarak ele alıyor ve tam da bu nedenle o çağdaş sanat paradigmasına tabii daha ziyade giriyor. Peki bunu nereden anlıyoruz? Ya belli mecraları mesela devreye sokmuyor mu bu eser? Yani hidrofonlar, ivme ölçerler, prodüksiyon safhasında, hoparlörler ve ekranlar prodüksiyon safhasında yani seferber ve sevk edilmiyor. Ediliyor, evet. Ama bütün bunları devreye soktuğu bağlam bu eserin doğrudan sesin kendisiyle ilişkili bir bağlam. Sesin varlığıyla ilintili. Sesin belli bir kavranışını baz alan bir iş bu. Ve bu şekilde var olması da, bu alımladığımız şekilde var olması da bundan kaynaklanıyor. Şimdi sesten bahsettik. Sesin nasıl biraz işlediğine, çalıştığına, var olduğuna bakmak lazım o halde. Bu eserin kendi biçimini algılamak adına. Her zaman mekanda var olan bir şey ses. Mekanda yayılım gösteren bir şey. Mekanda varlığı bulunan bir şey. Her ne kadar zamansallığı mekansallığından ayrılamasa da tabii ki. Çünkü aynı zamanda zamanda da var olan bir şey. Çünkü süreyen bir şey. Bir noktada tabii yekpare bir şey. Yani sesin kesildiğini düşündüğümüzde aslında kesilen bizim dinleme deneyimimiz oluyor. Tıpkı John Cage'in dediği gibi. Yani sessizlik ama tabii ki bir de tabii şu da var. Sessizlik biliyoruz ki mevcut olan bir şey değil. Yani sessizlik olarak düşündüğümüz şey aslında bizim hani anatomik yetersizliğimizin ya da acizliğimizin diyelim ne diyebiliriz bilmiyorum. Bir ifadesi ve yani belli bir şiddet aralığındaki sesleri duymamız da bunu zaten yansıtıyor. Bu anlamda ses yani mekanla özdeş olan bir şey. Varlığı itibariyle özdeş olan bir şey. Kesintisiz olması dolayısıyla öyle. Belli bir sürede bulunmuyor ses. Ses her an bulunur. Her yerde bulunur. Her şeyde bulunur. Tıpkı mekan gibi yayılımı sınırsız, sonsuz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İO'nun yeni sesinde de işte ama tam da bu haliyle yansıtılıyor. Yani mekana ve mekanın kendi deneyimini mutlak tabiyetinde ve onunla özdeşliğinde aslında deneyimliyor oluyoruz sesi. Mekandan ayrı bir deneyimi mümkün değil. Bu eserin yaratmış olduğu sesselliği. Bunu kastediyorum. Zaten hani bu işi görmüş olanlar bunu gayet hani anlayacaklardır diye düşünüyorum. Aslında çok temel, hem basit hem de çok kompleks bir şekilde analiz edilebilecek bir temelden bahsediyorum aslında şu anda. Fontana bu eserine ve diğer pek çok eserine tabii bu eser bir ancak burada bir prototip olarak alınıyor. Yani bir paragonal bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Yani çok gerçekten çok iyi bir iş. Yani Fontana'nın işleri arasında da yani parlayan bir iş. Ama şimdi bahsedeceğim şeyler yani tüm Fontana'nın işleri içinde o ya da bu şekilde geçerli olabilir. Yani özellikle de video mecrasını kullanmaya başladığı yanlış hatırlamıyorsam 90'ların sonu 2000'lerin başından itibaren olan işleri özelinde ekstra bu geçerli. Şimdi söylüyor olacağım şeyler. Şimdi Fontana yani bu eserini ses heykeli diye bir yandan da boşu boşuna demiyor. Ve diğer eserlerinin çoğuna da. Yani bu eserin bir ses heykeli oluşu, bu ve diğer eserlerin ama özellikle bu eserin. Bu eserin mekansallığının zamansallığını aslında koşullamasından. Yani bu eseri tıpkı bir heykeli deneyimlercesine zamandan neredeyse bağımsız bir şekilde deneyimliyor oluyoruz. Belli bir süreden yani.
E, Ya da yani şöyle demek daha uygun olacak belki. Bu eserin zamanının duyumu e, zamansallığı mekanın bütününe yayılmış bir halde ve tamam göreli bir biçimde bulundu. Bundan kasıt ne? Bu eseri deneyimlediğimizde, duyduğumuzda, dinlediğimizde aslında bir tür zaman mekanın içine girmiş oluyor. Yani bu sesten türetilmiş bir zaman mekan oluyor. Zamanın deneyimini, mekanın deneyimine bağlamış ve zamanın deneyimini tam da bu yolla bağımsız değil, bağımlı bir değişken. Yani mekanın deneyimiyle ilintili bir element olarak aslında kodluyor. Nitekim buna bağlı olarak örnek verecek olursam bu eserin içindeki hiç kimsenin aynı sesi, aynı deneyimi yaşayamaması da aslında bundan kaynaklanıyor. Aynı yerde yani bulunsanız dahi, aynı mekanın içinde bulunsanız dahi sesleri duyuşunuz, seslere ilginiz o mekan içerisinde hem bulunuşunuzla ilgili hem de bununla alakalı hem de o mekan içerisinde ilginizi çeken ya da duymaya, dinlemeye daha meyilli olduğunuz sesleri dinlemenizle de ilgili. Bu eserin belli bir yayılım gösterdiği, sesinin yayılım gösterdiği bir yer yok. Bütün mekanın içerisinde ses zaten yayılım gösteriyor. Bir ses mekanı. Yani zira hani kimi sesleri duymak için yani bir yandan da bu mekanda tabii zaman geçirmek. Yani bir hareket etmek gerekiyor. Yani bu eseri deneyimlerken alınan konum, bulunulan yer, duyulan süreye, saf bir süreye, yani niceliksel değil, niteliksel olan bir tür süreye hitap ediyor, dokunuyor. Yani şimdi yani bu eserin bu yönü, bu esere adanmış kitabın tasarımında bile kaydedilmiş bir şey. Ben onu gördüm kitaba göz attığım zaman. Bu eserin bağlı olduğu serginin bir kitabı var. Bu bahsettiğim hareket mekanda bulunmanın gerekliliği, bu eserin sesselliğini deneyimlerken. Bu kitabın en başında ilk birkaç sayfasında bile mimikleniyor. Kitabın en başındaki ilk yanlış hatırlamıyorsam 5-6 sayfada tamamen bu eserin içerisinde belirli ve sirküler bir hatta soldan sağa doğru ve içeri biraz da doğru hareket eden bir figürü görüyoruz. Bu figürün fotoğraftan fotoğrafa eserin mekanında geziniyor. Ya aslında bir yandan kitabın da içinde geziniyor oluyor tabii. Kitabın mekanında da geziniyor oluyor. Yani kitap adı verilen mecrayı bir tür kağıtsal mekan olarak düşünecek olursanız bu tasarım kitabı olduğu haliyle bir mekan olarak ele alıyor. Hem de bu mekanı yani fotoğrafik olarak tabii bunu yansıtıyor. Hem de bu mekanı içerdiği ya da adandığı içeriğin Fontana'nın eserinin oluşturduğu mekana göre aslında biçimlendiriyor. Yani nasıl ki Fontana'nın eserinde bir mekana giriş yapıyorsunuz, bu kitapta da giriş yaptığınız şey bir tür mekan aslında. Sayfa kesitleri içerisinde bir dolaşıma giriyor oluyorsunuz. Tabii yani bu kitabın tasarımcısı sevgili Esen Karolon'a da buradan selam olsun. Şu an dinliyor mu bilmiyorum. Kendisi aramızda olabilir. O yüzden çok sevgiler buradan. Gerçekten derslerde okutulacak cinste kitaplar üretiyor kendisi ki derslerde de okutuluyor da zaten. Hani Fontana'nın ses mekanından Esen'in tasarım mekanına diyorum. Sağ ol Esen. Eğer buradaysan. Bu kitapla alakalı da sözü söylemek istedim. Çünkü gerçekten kitabın tasarımı da bu eserin kurulup kurgulanma ve deneyimlenme şeklini yansıtan bir nitelikte. Şimdi tekrar Fontana'ya döneyim tabii. Çok dağılmadan. Peki, bu eserin mekanın neden olduğu haliyle oluşturulmuş? Şimdi onu sormaya başlayalım. Bu sese adanmış bir mekansa eğer, bir ses yontusuysa, neden bir sesten oluşmuyor mesela? Belki bu tip bir soru sorulabilir. Yani sonuçta sesi yontmak ne demek? Bazı dinleyiciler farkına varmıştır. Herkes de varmış olabilir. Yani bu eser bir değil, birçok yerde kaydedilmiş seslerin bir arada işlenip mekanda dağıtıklaştırılmasıyla oluşturulmuş bir eser bu. Yani aslında sessel çoğulluğu mekansal bütünlükte ya da tümellikte eriten bir iş. Ya da yani öyle mi diye soralım mesela. Bunu dedim ama aslında Fontana'nın bu eserde yaptığı şeyin seslerdense sesleri yaymaktansa sesi bir tür işleme faaliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden zaten yontmadan bahsediyor Fontana.
Biraz burası kompleks ama anlatmayı tabii deneyeyim. Ya, normal şartlarda biz dikkatimizi belli seslere veriyoruz sadece. Yani bu sesler tikel sesler. Şu ya da bu şeyin sesi. Oysa ki sesin kendisi, ses, doğrudan ses, gerçekten böyle işlemiyor bir madde olarak. Algılanan bir madde olarak değil sadece. Kendinde bir madde olarak. Duyduğumuz her ses titreyen bir maddenin çıkardığı bir ses oluyor. Ve bu ses de dönüşlü olarak başka maddeleri titretiyor ve bu böyle aslında bütün bir uzay boyunca sürüp gidiyor. Bu anlamda bir sürenlik var zaten öncelikle. Yani bu anlamda ses, dediğim gibi daha önce, yekpare bir şey, süren bir şey, sürekli bir şey. İşte Cage'den örnek verdim ya. Onun da dediği gibi kesintili olan yalnızca dinleme faaliyetinin kendisi. Şimdi Fontana bu eserde o zaman yani bu bağlamda ne yapmak istiyor? Ben bu bağlamda bir şey yapmaya çalıştığını düşünüyorum ve çoğu işinde de böyle yaptığını düşünüyorum. Fontana dinleme yoluyla sesin sürenliğinin kendinde hareketinin, varoluş şeklinin deneyimini oluşturmak istiyor aslında. İşte bu işinde ve diğer birçok işinde de. Geleneksel anlamıyla dinlenip bittiğinde kesilecek bir sessellik değil, kesintisiz bir dinleme deneyimini imal etmeyi umuyor aslında. Mesele bu bence. Bunu ise yalnızca mekanda dağılan bir sesle yapabileceğinin, bana soracak olursanız, farkında. Ancak böyle bir kurulumla dinlemenin kendisini başı ve sonu olmayan, sürekli olan, neredeyse sonsuz olan dairesel bir formda mümkün kılabiliyorsun. Dinlemeye faaliyetinin kendisi için bir mekan. Yani sanki mekan kendi kendine dinliyor. Siz o mekana girdiğinizde sürekli bir dinleme halinde olan bir mekana giriyorsunuz aslında. Mesele bu. Zira yani ses zamana dağıldığında buna karşıt olarak bitmeye yazgılı oluyor. Salt zamanda tanımlandığında, zamansallıkla damgalandığında yani. Mekanla tanımlandığında ise sürekli süren bir şey. Totolojik bir ifade biliyorum ama yani sürenliği sonsuz. Fontana'nın birçok farklı mekanın daha doğrusu sesini kullanması da bu anlamda yani dinleyiciyi, deneyimleyiciyi yanıltmamalı bence. Yani bu farklı ses kaynakları sesteki bir parçalanmayı değil, bilhassa bir birliği ifade ediyor. Sonuçta yani bir arada duyma ihtimalimizin olmadığı ama birbirini etkilediğini duysal olmayan yollarla bir noktada bildiğimiz ses öbeklerinin bir bileşimi var karşımızda. Neden duysal olmayan yollar dedim? Sadece akli yollarla bunu anlayabiliriz. Çünkü duysallığımız her zaman algıda seçiciliğe tabi. O tikellikten çıkması mümkün değil. O nedenle bunu diyorum. Ancak aklımızla bunu anlamamız mümkün olabiliyor. Duyuyu bir veri olarak alan, onu işleyen, onun arasında duyu verileri arasında ilişkiler tesis eden bir şey, bir fakülte aracılığıyla, müdrike aracılığıyla ancak bu mümkün olabiliyor. Bu anlamda bu mekan, ses öbeklerinin bir bileşimi var karşımıza dedim. Sese adanmış bir mekan. O nedenle sesi bir yandan da bir. Yani bir mekanın sesi bu. Tüm çoğulluğuyla ama. Farklı mekanlardan ses elde edilmiş olabilir ama bu mekanda bu seslerin çoğulluğu bir birlik yansıtıyor. Sesin özsel yapısına bu birlikte bu yeknesak olan varlığına tanımladığım haliyle upuygun olan bir alan. İşte bu eserde tam da bu anlamda sesi bir mecra olarak kullanıyor. Daha önceye gönderme yaparsam daha önce söylediğim şeylere göre. Sesi işletmiyor. Salt sesi işletmiyor. Sesi işlemekle kalmıyor. Sesin işleyiş şeklini yaratımının modeli olarak alıyor aslında. Bu nedenle de başı ve sonu olan bir iş değil bu. Olmaması gereken bir iş zaten. Yani İO'nun yeni sesi yani bu bağlamda bir dinleme alanı aslında. Bir dinleme alanı yaratıyor. Yani hem bir dinleme alanı tabii hem de dinlemek yani bir sükunet, bir odaklanma hali gerektirdiğinden bir dinlenme alanı da aynı zamanda. Sadece dinleme alanı da değil. Yani serginin etrafında mesela bu o pufların en azından merkezin etrafında sıralanması, bulunması boşuna değil. İçinde ikame etmek için var olan tipte bir alan bu. Yani bir alan her şeyden önce ama dinleme faaliyetinin kendisiyle kurulmuş, dinleme faaliyetinin kendisi soyutlanarak kurulmuş ve bu faaliyet için, bu faaliyetin bakiliğini yansıtmak, mimiklemek adına somutlanmış bir alan. Kurulumu sesin duyumunun, yani kurulumu
sesin duyumu kurulumunun yegane öğesi haline gelmiş bir alan. Yani bu anlamda zaten ses için bir alan. Peki şunu soralım. Daha da derinlere inelim. Neyin sesini duyuyoruz biz bu eser boyunca? Ne duyuyoruz biz? Ya da daha doğrusu bu eserin içinde, boylu boyunca ne duyuyoruz? Sonuçta ses diye bir soyutlama yok. Yani ses sonuçta bir madde ama bir başka maddenin de bir parçası. Nasıl ki bir madde sese aitse, ses de bir maddeye ait aslında bir yandan. Bu anlamda madde zaten bileşik bir şey. Nedir peki bu eserde sesin ait olduğu madde? Çok basit bir cevap, çok net bir cevap. Aslında su. Su. Başka da bir şey değil tam anlamıyla. Damlacıklar, dalgalar, şırıltılar duyuyoruz. Suyun ses olarak oluşunu aslında biz deneyimliyoruz. Bu mekanın içerisinde. Yani Fontana yere batan sarnıcından ve Şerefiye sarnıcından ve İstanbul Boğazı'nın çevresinden aldığı sesleri toplayıp birleştiriyor bu işte. Suyla tanımlanan, suyun varlığıyla, suyun sesiyle damgalı mekanlar bunlar. Özellikle bu arada birleştirme diyorum, birleştirme demiyorum. Zira bu bir tür sentez. Bu salt bir montaj değil bu. Bu asamblaj gibi bir şey. Bu bir sentezi de içinde barındıran e, e, bir araya getirme hali. Bir tür ses sentezi. İçine gireceğimiz bir tür sessel hidrolik alan yaratıyor aslında Fontana. Peki, biraz daha derinine inelim. Daha da neden su tercih edilmiş diye soralım. Sesle ilişkisinde, sesi olduğu haliyle yansıtmaya çalışan ve sesi hareket etme biçimini algılatmak isteyen duysal yollarla bir eser neden yansıtacağı ses olarak suyun sesini seçer. Aslında basit bir neden. Su da, ses de düşünelim. İçinde bulundukları mekanın niteliklerini doğrudan yansıtan maddeler. Su mesela içine girdiği mekanın şeklini alan bir şey. Yani siz bir bardağın içine suyu koyduğunuzda bardağın şeklini alıyorsunuz. Nereye koyarsanız suyu o şekli alıyor, dağılıyor o mekanın içerisinde. Belli bir boşluğu dolduruyor. Ses de içinde var olduğu mekanın formal niteliklerini kendi niteliğinde ve hareketinde dışa vuran tipte bir şey. Akustikten zaten söz ettik. Ama bu anlamda bir de hidrolik boyut var. Yani su ses gibi bir model olarak alınıyor İyon'un yeni sesinde. Bu işte. Mekanın türediği şey su olduğu kadar bu anlamda ses oluyor. Bir tür su ses sentezi oluyor. Sanki yani şöyle sormuş Fontana diye düşündüm ben. Suyun varlığıyla tanımlanan, sesiyle yankılanan bu mekanların seslerinin kuracağı bir mekansallık, bu seslerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir mekan nasıl olurdu? Bu tınıların toplamı, bu sessel hareketin, susal, hidrolik sessel, sonik hareketin oluşturacağı mekan nasıl bir mekan olur? Ve cevap aslında bu iş olmuş. Yani sesin oluşunu sağlamak için sese bir mekan atayan ve adayan, sesi böyle ve olduğu halde yani dışa vuran bir mekan bu. Bu suyun kendisi aracılığıyla. Bu serginin küratörü olan Melih Feren'in bu eserin merkezi boyutunu patlamış bir kübe benzetmesi de boşuna değil diye düşünüyorum. Bu kitapta da geçer bu arada. Az önce adını geçirdiğim işte İyon'un yeni sesine adanmış. Yine İyon'un yeni sesi olan kitapta adı da patlamış bir küp olarak tanımlıyor merkezi boyutunu, Melih Fereli. Gerçekten de bu işin içerisinde yani donuk bir hareket var merkezde. Hareketin bir iması var. Yani sanki kesintili parça parça bir tür böyle akvaryumun içerisindeyiz. Ses mekanda dağılmış ama sudan bir yandan mekanı sanki bir dağıtmış gibi. Böyle bir boşluklardan yayılıyor gibi. Suyun sesi mekanı dışa kapalı değil, dışa açık, içinden bir su gibi geçilebilir kılmış. Merkezi bağlamda konuşuyorum hala. Yani bu anlamda da bu eserin içinde bir su gibi bir suya benzer bir şekilde akan da onun içine giren herhangi biri aslında. Dalan kişi ona. Yani deneyimleyen herhangi biri. Siz, ben, o, bu. Herhangi biri oluyor.
böyle bir bağlamda deneyimleyici adlandırılabilir. Dalan kişi, suya dalan kişi. O halde şuna geleceğim. Sesin deneyimi, bu bahsettiğim tüm bağlamları hesaba katacak olursak 3 anlamda en az değişiyor. Olağanından, olağan deneyiminden. Ki yani bu işi müstesna bir ses sanatı işi yapan da bütün bunların toplamı. Birincisi, sesin deneyimini mekanı tanımlar ve mekanı da sesi tanımlar, kılıyor doğrudan. Bundan kasıt, özet geçecek olursam, sesin zamansallığının bir noktada öznel kılınması aslında. Burada sesin öznel duyumundan değil tabii ki, öznenin hareketine tabi duyumundan bahsediyorum aslında. Yani bir müziği dinlediğimiz zaman o müzikten sıkılmamız ya da o müzikten keyif almamız, dolayısıyla zaman hızlı geçmesi gibi bir zamansal öznellikten bahsetmiyorum. O bambaşka tipte bir öznellik. Bu daha başka tipte bir öznellik. Anlatabilmişimdir umarım bunu. Bu eserin dinleneceği ideal bir koşul olmadığından bu eseri dinlemenin yolu bu eserin içerisinde hareket ederek aslında var olmak oluyor. Siz bu eseri duyabilmek için onun içerisinde hareket etmeniz gerekiyor. Bir özne olarak. Bu zamansallığın öznel kılınması da, daha doğrusu öznenin hareketine tabi kılınması da aslında bu demek. Sıkılın, sıkılmayın, ne olursa olsun sesin zamansallığını mekandaki mevcudiyetiniz üzerinden deneyimliyorsunuz. Yani kulaklığınızı takarak izole bir şekilde deneyimliyor olmuyorsunuz. O mekanda bizzat var oluyorsunuz. Var ederek aslında böyle oluyor. Bu da sesin duyumunun mekandaki varlık üzerinden aslında bir noktada tanımlandığı anlamına geliyor tüm bunlar. Bu birinci boyut bir kere. Sesi bu şekilde deneyimlemek, olağan haliyle bizim geleneksel anlamıyla müzik dediğimiz şekliyle deneyimlemekten tabii farklı bir deneyim oluşturan, bir ses deneyimi oluşturan bir boyut. İkinci boyut, sesi ardışık değil, bütünleşik ya da bir tür böyle bindirme, sürempoze bir halde algılıyoruz bu işte. Bu ne demek? Bu eser dahilinde duyduğumuz sesler tıpkı günlük hayatta duyduğumuz sesler gibi iç içe geçik, karışık bir halde bulunuyor. Karmalaşmış bir halde bulunuyor. Ama bu basit bir üst üste binme hali de değil, basitçe. Yani söz konusu olan geleneksel mesela müzikteki dikeylik ilişkisi bir çok seslilik değil. Daha ziyade farklı sesselliklerin bir arada bulunup harmanlanacağı ve bir yankı odası kuracağı bir düzenekten söz ediyoruz. Bu sesin bir yataylığı yok. Tüm sesler dikey olarak asılı gibi. Aynı anda deviniyorlar. Sürekli birbirlerini etkiliyor ve birbirlerini etkileniyor gibi var oluyorlar. Her an bir yerde zaten ses oluyor. Ve bir sesi bir diğerinden ayırt edebilmek ya da duyabilmek için ona yaklaşmak belki de gerekiyor. O sesin alanına girmek gerekiyor. Sesin alanının alanı var aslında. Yani ses aynı anda bu eserin bu anlamda her tarafında bulunuyor. Yani zaten sesten oluşan da bu açıdan mekanın kendisi halini alıyor. Her yerinde oluyor ses bu mekanın ve hep dinlenmeyi bekler bir vaziyette bulunuyor. Mutlak bir dikeylikte bulunması da, eğer illaki dikeylik kavramını kullanacak olursak ya da belirlenimini dillendirecek olursak böyle, bundan yani. Üçüncü boyut, sese dair fikrimiz bu iki boyuta bağlı olarak tabii değişiyor. Sesin ilk iki öğele bağlantısında, yani bu iki değişken iki öğele bağlantısında duyulmasıyla ilgili tabii bu üçüncü boyut. Sesi mekana tabi kıldığımızda ve mekanın analoğu olarak kavradığımızda sesleri her an her yerde yataylıktan azade, dikey bir düzlemde duyumsadığımızda ikinci boyut. Sesin fikri de tabii nasıl var olan bir madde olduğununla alakalı fikrin, ideanın kendisi de değişiyor. Normal şartlarda
Yalnızca dikkatimizi çeken sesleri dinliyoruz. Zaten dinleme ile bahsettiğim o algıda seçicilik ya da sessel duyumun tikelliği. E, Dinleme deneyimiyle dikkat etme deneyimi birbiriyle bu anlamda tabii yakından ilişkili fiiller. Ama dinlediğimiz zaman biliyoruz ki hep bölüyoruz. Yani zaten Fontana'da yanlış hatırlamıyorsam konuşmaların birinde ya da bir yazısında gürültü diye bir şeyin olmadığından söz ediyor. Gürültü aslında benim, herhangi birinin dinlemeye çalıştığı şeyi dinlemesini engelleyen, dinlemek istenmeyen bir ses. Ama yani dikkat ederseniz asla dinlemek istemeyeceğim demiyor. Dinlemek istediğim şeye engel teşkil eden, dinlemek istediğim şeyi dinlememde benim dinleme faaliyetime engel olan diyorum. Dolayısıyla bu perspektiften tanımlandığında gürültü olan bir şey değil, daha doğrusu salt olan bir şey değil, ancak göreli olarak var olan bir şey. Göreli olarak var olan bir şey. Ama yani dinlenen bir şey var tabii ve dinlenen bu anlamda tabii tikel bir şey. Sesin bu şekilde tabii tümelliğine varmak mümkün olmuyor. Zira yani varlığı o ya da bu şekilde sonluktan mülhem oluyor. Dinleme hani kesiliyor. Sonu oluyor. Ama sesin kendisi kesilmiyor. Herhangi bir sese belli bir zaman aralığında belki gürültü olarak addettiğim bir sese bir başka zaman aralığında dinlenmeye değer bir tabii ki değer biçebiliyorum. O anlamda belki bir diğer ses gürültü haline oluyor. Aslında sesin gürültülülüğü, sesin gürültünün göreliliği buna karşılık geliyor bu bağlamda. Ama ne olursa olsun günün sonunda dinleme kesintiye uğrayan bir şey. O şey gürültü olsun, bu şey gürültü olsun hiç fark etmez. Peki, tekrar bu soru geliyor. Dinleme faaliyetini kesintisiz kılmak için oluşturulmuş bir sessellik, bir sessel alan nasıl olurdu? Sessellik nasıl olurdu daha doğrusu? Aslında işte yine zamansal değil, mekansal bir sessellik olurdu. Ki işte bu eserde Fontana'nın yaptığı şey de özetle bu aslında. Yani bu ama bu üçüncü boyut işin kavramsal boyutu. Zamana tabi kılınan müzik her daim dinleme faaliyetinin kesintililiğiyle iç içe. Dinleme faaliyetindeki kesintililiği baz alarak aslında var oluyor müzik. Onu model olarak alıyor. Kesintililiği model alıyor. Oysa ki mekana tabi kılınan müzik dinleme faaliyetini sürekli kılıyor. Ses gibi süren hale getiriyor. Bu hale getirme imkanına haiz yani. Dolayısıyla böyle bir mekan, böyle bir sessellik, baz aldığı şey dinlemenin kesintililiği değil. Sesin kesintisizliği oluyor. Kastım bu. Bu anlamda yani yine Fontana, İyon'un yeni sesinde ve birçok başka işinde dinleme faaliyetini sesin süren varlığıyla eşleme çalışıyor. Aslında böyle bir imkansız bir girişim neredeyse bu. Ama başarıyor bunu yani. Ancak da böyle başarılabilir bence. Yani bunun için de işte bunu yapmak için ne yapıyoruz? Bu nasıl çalışıyor işte bu iş? Ses gibi süren olan, hiçbir boşluk içermeyen mekanın kendisini model olarak alıyor. Mekanı model olarak alıyor. Mekanı sesle eşliyor aslında. Yani dolayısıyla ses heykelinin çok net bir anlamı var. Fontanacı terminolojide. Yani hani havalı olsun diye gerçekten ortaya atılmış bir terim asla değil. Dinlemeyle var ettiğimiz sesin hakiki bir çıktı olarak var olmasını sağlamak için ses mekana gömülüyor aslında. Onun hakiki derken var olma şeklinin kendisini yansıtmak onun hakikati. O anlamda bir hakikilikten bahsediyorum. Böylelikle işte bütün bu boyutları alt alta dizdiğimizde üç anlamda değişiyor oluyor. Üç boyutta değişiyor oluyor sesin kavranışı. Mekansallığında, zamansallığında ve kavramsal boyutunda.
Ee, Şimdi toparlayalım bunların hepsini. Sonra da zaten bu eserin görsel boyutuna girip konuşmayı sonlandıracağım ve soru cevap kısmına geçeriz diye tahmin ediyorum. Bütün bu anlamlarda İO'nun yeni sesi yani özel tipte bir ses sanatı işi ne olursa olsun. Zira işleme şeklini sesin işleme şeklinden sesi var eden faaliyet yani dinleme faaliyetini sesin doğasıyla eşleşmeye yönelik eğiliminden doğuruyor kendisini, var olma şeklini. E, e, Yani herhangi bir ses sanatçısı Fontana'dan önce ya da sonra yani sesin süreyen varlığı ile dinleme faaliyetini eşleştirmek adına sesi bu şekilde işlemiş midir? Ben emin değilim yani bilmiyorum. Belki de benim cahilliğimdir. Mazur görün. Ama emin olduğum bir şey var. Şu. Ses bu yolla olağan halinden, olağan alımının dışından çıkıyor ve bir bakıma fiziksel bir fenomen olmayı da salt, bizim anladığımız haliyle bir fizik kaliteden ibaret olmayı da kısmen kesiyor. Yani neredeyse spiritüel ve tinsel ya da ruhsal diyebileceğimiz bir hal alıyor. O nasıl oluyor peki? En basit haliyle aslında mekanla bütünleşerek. Bizim e, dünyayı deneyim etme şeklimizin ana kategorileri olan ve birbiriyle o ya da bu şekilde bağdaşık olan zaman ve mekanın kendisini sesten türetme ve ses bu mekanı da bizim deneyimimizin kendi nesnesi kılmasıyla bunu yapıyor aslında. Hem kendi içinde hem de kendi dışında bir bütünselliğinden bahsedebiliyoruz. Nasıl oluyor bu? Yani kendi içinde nasıl bütünselleştiğinden, tümelleştiğinden bahsettik. Ses belli bir şeyin sesi değil. Birbirinden ayırt etmesi mümkün olmayan birçok şeyin sesi olduğunda bir tümelleşiyor işte. Mekana yayılması itibariyle. Yani süreyen bir şey. Olsa olsa görece ayrık bilimleri olan bir kontinüum halini alıyor. Ama bir spasyal bir kontinüum bu. Zamanda yayılan bir kontinüum. Mekanda yayılan bir kontinüum. Bu kendi içindeki tümelliği yani böylece ses olağan yollarla duyulamayacağı bir dikkat düzeyinde duyuluyor. Bu dikkati ise zaten eserin kendisi varoluşuyla aslında sağlamış oluyor. Yani bu mekan sese verilen dikkatin ses gibi süreklilik arz eden bir çıktısı. Tekrar edecek olursam. Ve çıplak kulakla dinlenmesi mümkün olmayan, daha doğrusu deneyim edilmesi mümkün olmayan yani bir dinleme deneyimini sunması itibariyle zaten olağan anlamda fiziksel değil. Bu anlamda fiziksel değil. Tabii ki yine fiziksel ama anladığımız anlamda bir fiziksellik değil bu. Daha ziyade böyle metafiziksel bu işleme faaliyeti olmaksızın duymanın mümkün olmadığı, daha doğrusu erişemeyeceğimiz bir dinleme haline bizi ulaştırdığı için, bunu imkanlı kıldığı için aslında fizikselden, olağan fizikaliteden ayrı ve gayrı onun dışında kalan bir boyutu var. Böylece yani sesi hiç duymadığımız bir şekilde sürekli süren bir halde duyuyor oluyoruz. Bu da yani kısmen aslında kısmen fiziksel değil daha ziyade ruhani olduğunu söyleyebileceğimiz bir şey. Yani ruhani değilse bile meditatif bir şey. Peki sesin kendi dışında bir bütünselleşmesi ne demek oluyor? Şu demek, aslında sesin kulak haricindeki diğer duyu organlarını uyarır bir hale gelmesi demek. Yani tabii ki bu uyarım her daim dolaylı bir halde var oluyor. Sonuçta sesin asıl muhatabı kulak. Ama bir yandan da biliyoruz ki ses görme fiilini yoğunlaştırabilen ya da dokunmaya itebilen bir şey. Bir madde olarak, bir duyulur, deneyimlenir şey olarak. İnsan tarafından ve bütün canlılar tarafından o ya da bu şekilde az ya da çok farklı şiddetlerde ve farklı duyarlılıklarda. Bu anlamda hiçbir zaman ama kendinden menkul bir şey değil işte ses. Yani ses deyip geçemiyorsun. Diğer duyuların içerisinde de yani ister bir yönelim, ister bir dolaylı bir varlık olarak olsun bulunan bir şey. Ne demek istiyorum? Örneğin
belli bir şekilde ses çıkaran şey mesela insanı o şeyi ellemeye itebiliyor. Dokunma duyusu uyarılabiliyor. Kedilerin tatlı bir şekilde miyavlamasını mesela düşünün. En tipik örneklerden bir tanesi. Okşama, sevme, sarılma isteği hissediyorsunuz. Belli bir sesin çıkmasından dolayı. Ya da bir köpek havladığında ya da bir aslan kükrediğinde irkilip tüylerinizin diken diken olması da bir tür dokunma. Yani hani aslında öyle. İlla sizin dokunmanız gerekmiyor. O şey de size dokunabiliyor. Bedeniniz bir dokunulmuş hissediyor kendini. Olur ya, tüyleriniz diken diken olur. O da bir dokunma hali. E, Ses bu anlamda salt kendiyle ilgili işte değil. Başka duyu organlarıyla bütünleşen bir hali var. Göreli bir biçimde. Diğer duyu organlarını da uyaran, diğer duyuları da uyaran uyarıcı bir işlevi haiz oluyor. Ama belki de en çok yani beni ilgilendiren boyutuyla en azından ve bu işi ilgilendiren bağlamda tabii ki görmeyle ilişkili bir şey ses. Görmenin imgesel ve somut ya da diyelim ki işte muayyel ve muayyen olduğunu, somut ve soyut işte olduğunu söyleyebileceğimiz boyutlarıyla ilgili bir tarafı var ses. Görme ile sesin ilişkisini bu eser bağlamında yani kısaca ben ele almadan evvel yani ve ele aldıktan sonra bu konuşmayı tabii sonlandırmadan evvel bu eser bağlamında incelemeden tabii görme ile duyma fiillerinin farkına bir değinmek lazım ki neyden bahsettiğimizi daha iyi anlayalım. O zaman şu iki soruyu soracağız. Nasıl görüyoruz? Nasıl duyuyoruz? Bu iki soruyu cevaplayacağız ve o şekilde ancak bu eserin bağlamında sesin nasıl görsel bir mecra olarak da kullanıldığını anlayabilir bir hale en azından bence gelebiliyor olacağız. O görmeden başlayalım. İlk soruya cevap verelim. Aslında görme fiili bütünlüklü bir fiil. Yani bütünlülükle tanımlanan bir fiil, bir duyu. Şöyle ki gördüğümüz şeyi bir anda ve olağanca bütünlüğüyle görüyoruz. Yani tabii ki bir şeyi yakından ve uzaktan görmek mümkün ama gördüğümüz şeye mesafemizden bağımsız olarak görünün kendisi, vizyonun kendisi, resepsiyonu ani ve tam, bütünlüklü. Bir anda geliyor görme. Gözlerinizi açıyorsunuz ve görüyorsunuz. Yani yani bir yandan bir şeyi yakın ve uzaktan görmek de aslında bir şeyi diğer görülen şeylere kıyasla ayırmakta temelleniyor. Yani partiküler şeyleri görme fiilini partiküler şeyler üzerinden tanımlamakta temelleniyor. Mesela neden bir şeyi uzakta görüyorum? Yakınında olan bir şey mesela yok diyelim. Ya hayır, öyle değil. O şeye odaklandığımdan aslında o uzakta olduğunu düşünüyorum. Uzakta yani o. Bana uzakta, belli bir noktada olduğum için o uzakta. Ve belli bir, bunun tabii psikolojik bir tarafı da var. Uzakta olan şeye bakmamın da tabii bir nedeni olabilir. O da ayrı. Ama yakınımda olan bir şeye baksaydım bir şeyi yakında görüyorum diyecektim. Yani bu anlamda yakın ve uzak aslında bir konumdan yani hem bir konumu belirtiyor ama aynı zamanda bir yönelimi de belirtiyor. Yani bir şeye yaklaşmak istiyorsam diyelim ona uzakta diyorum. Yaklaşabilir haldeysem ya da bir şeyden uzaklaşmak istiyorsam ona yakında diyorum. Ya da işte uzaklaşmak istiyorsam yani. Uzaklaşmayı düşünüyorsam. Ya da uzaktaysam halihazırda ona konum olarak. Ama ne olursa olsun özne mesafesinden ayrı olarak görülenin tümü anlık ve bütünlüklü. Uzak olan şey yakın, yakın olan şey uzak olabiliyor. Bu benim konumumla alakalı. Uzak olsun, yakın olsun gördüğüm her şeyi bir anda görüyorum aslında. Görme faaliyetinin bir yandan da tabii hani bu bağlamda dille bağlantılılığından ileri gelen bir bölümlülüğü de var tabii. O bölümlülük, o nesneleri ayrı ayrı algılamak tabii dille de alakalı. Ben mesela yani hoparlör, kulaklık, işte ekran, bilgisayar, farklı farklı nesne ve nesne parçacıklarını ayırt edebilir miydim? Eğer ki dil yetisi bende olmasaydı emin değilim ondan. O yüzden bütünlüğün haricinde görme faaliyetini tanımlayan parçalılığın kendisi de belki de keyfi ya da olumsal, olası. Yani olası sadece bir olasılıktı belki ve bir gerçekleşti. Belki de çok daha bütünlüklü görecektik şeyleri. Birbirini ayırt edemeyecektik. Onu kastediyorum. Yani bu anlamda bu anındalık herhangi bir birime dek izlenemeyen
bütünlüğü de gizler nitelikte olabiliyor. Yani görme sadece görmeden ibaret mi? Ben pek emin değilim, o yüzden bunu söylüyorum. Şimdi görme böyle bir şey. Ani ve bütünlüklü bir şekilde işliyor. Peki ses nasıl işliyor? Ona gelelim. Ses görmenin tersine anlık bir şey değil. Anda anlık, yani anlık değil ama anda var oluyor. Görme gibi bütünlüklü olsa da kendine has bir mekanı, bir kapsamı var. Mesela bir şeyin sesini ancak o şeyin alanına girdiğimde, ses alanına girdiğimde bir yandan duyabiliyorum. Tabii ki o şeyi benim o alan tabii ki de yine bir görelilik arz eder. E, Yani herhangi bir hayvan sizin duymadığınız bir sesi tabii ki de duyuyor. Onun için alan daha geniş ama alanlar var. Sesin bir alanı var. Her ne kadar o alanın sınırları bir canlı baz alınarak çizilemese de ses alanı haiz olan bir şey. Alansallığı olan bir şey. O şeyden uzaklaştıkça mesela o şeyi duyamaz hale geliyorum. Yani bir güvercinin şakıdığı bir alan var. Ya da bir şantiyeden yani şantiyede makinelerin çalıştığı bir alan ve o sessel alanın bir yayılım sınırları var. Bu anlamda ses tas tamam, yani bir tür teritoryal bir yapıda. Görülen şey yani salt ışık, yani e, gördüğünüz zaman ışık aracılığıyla görüyorsunuz. Mesela karşılaştıracak olursam. Gördüğümüz şeylerin imgeye bir aidiyeti aslında yok mesela. Yani ışık aracılığıyla bir şeyler görülebilir hale geliyor. E, Ve yani imge var oluyor. Işıkla imge halini alıyor. İmge görünün nesnesi. O anlamda imgeden bahsediyorum. Ama ses işte böyle işlemiyor. Yani ses bir şeyler tarafından çıkartılan bir şey. Belki de hani bazı hayvanların örneğin aklıma daha ziyade kuşlar geliyor. Yuvalarının kendilerine ait olduğunu belirtmek için belli sesleri çıkartmaları da ondan olabilir. Yani bu alan benim. Şu alan, şu içinde bulunduğum alan. Şu an bu sesi çıkartıyorum. Bu alanı aşma, bu sınırları aşma demek için de ses çıkartıyor olabiliyor. Kimi hayvanlar. Özellikle kuşlar yapıyor bunu. E, e, Yani titreyen maddenin belli bir odağı ses kaynağı. Ama aynı zamanda bu kaynak bir alanda arz ediyor. Bu anlamda ses alanına girilmeksizin zaten duyulması imkansız olduğu gibi dinlenmesi de imkansız bir şey. Yani ve onu dinlemek onun alanında bulunmayı gerektiriyor. Bir alanda bulunmanız gerekiyor sesi duymanız için aslında. Sesi duyabiliyorsanız zaten belli bir alandasınızdır. Sesin alanındasınızdır. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Şimdi düşünecek olursak İyon'un yeni sesi işinde de söz konusu olan bir noktada bu. Aslında bu alana girdiğimizde bir ses alanına giriyoruz. Ve bu alanda sesin nasıl çıktığını deneyim ediyoruz. Bu alanda ses nasıl var oluyor? Bu açıdan bu eseri deneyimlemenin mesela bence şahsen en kötü yolu şu olurdu. Bu eserin giriş kapısından içeriye şöyle bir göz atmak ya da bu eserin içerisinde mesela belli bir konumda muhtemel surette eserin sözüm ona mesela tamamını görecek bir perspektiften bu eseri deneyimlemek mesela. Şu iki söylediğim şey bu eseri fazlaca görsel değere indirgemek anlamını taşıyacağından ama bu eser tam da içinde devinilmesi gereken bir eser olduğunda bu tip bir tutum anlamsızlaşıyor. Eserin işleme şekline ters bir şey. Tabii ki bu şekilde deneyimleyerek de bu eseri deneyimlemek mümkün ve hani tamamen anlamsızdır demeyeceğim. Ama eserin kendi varoluş şekline ideal demeyeyim ama bu eserden daha fazla şey alabileceğiniz, daha fazla deneyim kazanabileceğiniz bir şekilde deneyimlememiş oluyorsunuz böyle yaptığınız zaman. Yani eğer eseri mesela geniş açıdan deneyimlememiz istenseydi mesela eserin kendi yapısına bakalım. Puflar mesela patlayan o kübün içinde değil dışında olurdu mesela. Dışa konulur. Dışarıda dururdu mesela. Neden onun
konumunun orası olduğunu düşünmek lazım. Yani, yani görsel olarak duyumsanmaması, yani salt görsel olarak duyumsanmaması, bir iki boyutluluğa indirgenmemesi gereken bir eser bu. Ama bir yandan da görsellik içeriyor. Yani birçok video ekranından oluşan bir eser bu sonuçta. Videoda bu arada hani benim bildiğim kadarıyla Latince'de zaten görme fiilinden ileri gelen bir tabir, ifade, Latince bir kelime, kavram. Şimdi bu nasıl oluyor peki? Bu görsellik içerme hali, bu sessel alanda neden görsellik içeriyor? Nasıl oluyor? Görsel nasıl çalışıyor bu eserin içerisinde? Bu eserin çalışma şekline nasıl katılıyor? Nasıl işletiliyor? Eğer ki bu eser görsel olarak yani aniden ve bütünlüklü olarak deneyimlenmek istemiyorsa, yani görme fiiline tabiyetinde bulunmuyorsa salt, görseli neden bir komponent olarak içeriyor? Bunu sormak lazım. Neden? Görsellik bu eserin bir bileşeni. Soru bu aslında. Sesin neden bir bileşen olduğunu ve sesin nasıl, ne amaçla bu şekilde başkalaştırıldığını, estetize edildiğini anladık. Anlattım. Şimdi bunun görsel boyutuna gelmek gerekiyor diye düşünüyorum. Burası tabii biraz daha bir karmaşık bir kısım. Çünkü görsel ile sessel olanın ilişkisini kurmaya gerektiriyor ve yani şu anda anlatacağım şeyler aslında tamamen bir spekülasyon ya da bir akıl yürütme diyelim, bir beyin jimnastiği. Şimdi aslına bakılırsa görsellik bu eserde bütünsel algılanımı zora koşulmuş bir belirlenim. Olağan haliyle yani. Algılanması zorlaştırılmış bir şey. Görsel olan şey. Ama ayrıca tam anlamıyla görsel olmayan, sesselliğe o ya da bu şekilde açılan, bu açılım için stratejiler geliştiren bir eser. Yani nasıl görsel olandan sessel olanı devşirebilirim? Nasıl görseli sessel çağrışım yaratacak şekilde düzenleyebilir, kurup kurgulayabilir, başkalaştırabilirim diye düşünen bir insanın oluşturduğu görsel bir toplamdan, parçalı toplamdan bahsediyoruz aslında. Kastım bu. Dolayısıyla bu anlamda işte bu ikinci anlamda sinestetik bir varoluşa haiz bir iş. Yani sunduğu görsellik tam anlamıyla bir kendinde bir görsellik değil bu açıdan. Şimdi bunlar ne demek? İlk boyuttan başlayalım. Bu eserin ekranlarında gördüğümüz şeylerden, yani dalgalardan, kıyılardan, dallardan, akışkan refleksiyonlardan azade olarak bu ekranların önce bir boyutlarını düşünelim mesela. Yani kocaman ekranlar bunlar. Yani özellikle yere batan sarnıcından alınan yani tekrarlı, iteratif bir şekilde karbonun, arterin performans ve sergi salonunun koca gövdesine yansıtılmış görüntü boydan boya görülmesi neredeyse imkansız bir görüntü mesela. Görülmesini de zaten diğer ekranlar engelliyor. Boydan boya görmeye çalışsanız da. E, tabii ama işte diğer ekranlar da kocaman. Dolayısıyla zaten görmeyi engelliyorlar. Ve tek bir seferde görmek için kendilerinden uzaklaşılması günün sonunda gerekiyor. Fakat daha önce de söylediğim gibi bu makul bir deneyim şekli değil bu eser özelinde. Zira bu işi figür birikintisi kılmak, yani midyotik bir figür birikintisi kılmaya denk geliyor. Bu da işte eserin işleyiş şekline aykırı oluyor dediğim gibi. Dolayısıyla bu ekranlar aslında yakından görülsünler diye varlar. Bütünlükte algılanmasınlar, algılanamasınlar diye zaten bu ölçekteler. Ve yine dolayısıyla şu da var. Deneyimleri anda olamaz. Zaman içerisinde deneyimlensinler diye bu bütünlükteler, bu büyüklükteler ve birçoklar. Eğer ki bir şeyi bizim algılayabileceğimiz ölçekte, küçüklükte görseydik, onu tek bütünlüğünde görebiliyor olacak. Zaman öğesi de ancak o şeyin içinde var olduğu kadarıyla olacak. Şimdi burada ben eğer ki ekranın bütününü tek bir seferde, tek bir bakışla, bir glimpse'te göremiyorsam o zaman onu bir zamanda süzmem lazım. Aslında bundan bahsediyorum.
Yani deneyimleri anda olmasın, zaman içerisinde deneyimlensinler diye bu büyüklükteler işte. Bu boyut görselin nasıl sesselleşebileceğiyle ilgili iyi bir örnek işte bu açıdan. Yani eğer ki tek bir seferde göremiyorsam o zaman bir süzüş lazım. Görseli aklımda tamamlamam gerekiyor. Ki bu da işte zaman isteyen bir şey. Aslında ekranlardaki imgelerin bileşenleri belli belirsiz bir nota dizisiymişçesine gözünüzün önünden geçiyor gibi oluyor o zaman. Bu kadar büyük olmaları da bu etkiyi yaratmak adına oluyor o anlamda da. Fark ettiyseniz ya imgeye hakim olmamamızı bu anlamda işte sağlayacak büyüklükteler. Ölçekleri itibariyle. Böylece yani imgenin duyumu zaten hem parçalı hem de kendi içinde döngüsel kılındığı için zaten imge sesselleşmeye başlıyor orada. Özsel nitelikleri olmasa da sunum biçimi bu görsel deneyimin kendisini sessel kılıyor. Tabii ki diğer boyutlarla ilişkisini kurduğum zaman daha iyi anlaşılacak bu ikinci boyutta. İkinci boyuta geçeyim o halde. Hemen. Çok da zamanımız kalmadı zaten. Bu boyut çok daha mühim ve eserin görsel olduğu söylenebilecek boyutunu da aslında tam anlamıyla baştan sona neredeyse tanımlıyor. Bu eser dahilindeki görsellerin tamamı sessel bir niteliğe haiz. Yani sesi çağrıştıran bir oluşum, kurulum biçimleri var. Peki şimdi şöyle soralım kendimize. Bir görsel varlık, bir görsel şey nasıl sessel hale gelir ya da daha doğrusu sesi nasıl olur da çağrıştırır? Nasıl işlemek lazım? Görseli ki ondan ses türeyebilsin. Bizim kulağımız için ya da gözümüz aracılığıyla kulağımız için. Mesele o aslında. Bu soruyu görsellik dediğimiz şeyin özünde bir noktada yer alan bölümlülüğü söz konusu ederek mesela cevaplayabiliriz aslında. Örneğin görsel dünyanın en temel bir biçim göstergesi. Bu biçim ile gösterge arasında bir tire yerleştiriyorum. Perspektifi mesela ele alalım. Bir metot ve bir görme biçimi. Yayılan uzamın e, e, realist bir uzamın dolayısıyla içerisinde ki nesneleri görürüz aslında bakarsanız perspektifte. Yani nesneler uzayda dağılır ve ayrıdırlar. Bir mesafe hissiyatınız tabii ki vardır. Mesafe ile ilgili bir şeydir zaten perspektifte. Birbirinden hem ayrılırlar hem de ayrılıkları 3 boyutlu bir düzlemde gerçekleşir. 2 boyutlu bir düzlemde de yansıtılır. Zaten mesele de o. Bir alan derinliği oluşturursunuz. Şeylerin belli bir mesafede var olduğunu örneğin resimde mesela piktoryal yollarla ifade ederek. Bu görselin mesela tırnak içinde gerçekçi bir temsili. Algıladığımız haliyle yansıtılması bu anlamda. Olağan algıladığımız haliyle yansıtılması. Peki bu okey. Görseli sessel hale getirmek için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle görselliği eğer ki perspektif bir figürasyon gerektiriyorsa ve bu salt bir görselliğe, bir bütünselliğe delalet ediyorsa o zaman na-figüratif kılarak işe başlamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve tabii ki hareketlendirmek gerekiyor o görselliği. Ama ayrıca tamamen düzenli yani döngüsel bir yandan da bir halde ya da tamam düzensiz bir şekilde bir yandan da tabii hareketlendirmek gerekiyor. Fontana bu iki seçenekten ikincisini tercih ediyor. Bu ekranların mesela dikkat ederseniz neredeyse her birinde görseller soyut yani spesifik mesela bir nesneye tam da gönderir bir nitelikte değil. Daha ziyade su gibi akışkan görseller görüyoruz. Suyu soyutlamanın modeli kılan tipte görseller bunlar. Akışkanlar, soyutlar, hareketliler ve kendi içlerinde bir tür loop halindeler. Döngüsellikten kastım bu. Bir loop içerisinde bulunuyorlar. Sesin soyutluğuna ulaşmak adına görseli bir yandan soyutlayan ve imge ile sesin paylaştığı ortak nitelikte, harekette
bu ikisini buluşturan imgeler görüyoruz aslında bu ekranlarda. Bu temel sanki böyle bir düşünce temel alarak üretilmişler gibi geliyor bana. Ama tabii ki bu görseli sese iliştirme şekilleri, stratejileri bu açıdan farklanıyor. Yani farklı şekillerde imgesel olanı sonik hale getiriyorlar aslında. E, Bir ekranda görsel mesela ayna imgesiyle mirror image'ıyla birleştiriliyor, kavuşturuluyor. O şekilde mesela sesselleşiyor. Diğer bir ekranda mesela imgenin negatif alınıyor. Diğer bir başka ekranda imge aşırı yakın planda kaydediliyor ve iyice soyutlaşıyor. Ne gördüğümüzü tam anlayamıyoruz. Akıp giden bir görsellik algılıyoruz sadece. Bir diğer ekranda mesela o koca projeksiyon ekranında mesela yere batan sarnıcın dokusunun çoğaltılması, çoğalan bir şekilde bulunması ve her tarafında damlacıkların düştüğü koca bir yüzey, bir sülfisiyel bir hat halini almasıyla mesela o alan sesselleşiyor oluyor. Aslında bu boyutu basitçe şöyle özetleyebiliyoruz. Ne zaman ki imgesellik nesnelere indirgenemiyor, saf ve soyut hareketi yansıtır hale geliyor. Yani nesnel bir hareketten ziyade bir akışın, salt bir akışın hareketini deneyimliyoruz. İşte o zaman imgesel sesle yakınsar bir hal alıyor. Yani mesela örneğin bunu sinemada yapan biri, illa Fontana gibi yapmak da gerekmiyor. Theo Hernandez mesela hiper hızlı bir kamera kullanan biri. Filmlerinin müzikalliği de buradan geliyor. O kadar hızlı kamerayı hareket ettiriyor ki siz zaten nesne görmez bir hal alıyorsunuz. İmgenin kendisi bir flux halinde gözünüze vuruyor. Onun hareketini duyar bir hale geldiğinizi hissediyorsunuz. Çünkü görselliğin kendisi neredeyse salt akışa indirgenmiş oluyor ve sesle ortaklaşa paylaştığı şey olan harekete iyice yaklaşıyor, soyutlanıyor görsel. Sesin soyutluğuna varmaya başlıyor. Bu protokol içerisinden var edildiğinde. Yani kaotik bir image flux. Bu bahsettiğim şey aslında. Bu Hernandez'in filmleri de öyle, yer yer Fontana'nın imgeleri de öyle. Neredeyse yani görsel bir kakofoni aslında söz konusu olan şey. Yani erken dönem mesela soyut animasyon filmlerine yani görsel müzik, işte visual müzik, Mary Ellen Button belki bilenler vardır. Müziklerine, yani filmlerine mesela visual müzik denmesi. Oscar Fisher'dır mesela. O da boşuna değil. Çok soyut imgesellikleri olan, gerçi onlar geometrik bir şekilde işliyor ama filmler onlar. Bir nesne indirgenemiyorlar. İdeal biçimlerde görürüz imgeleri sadece. Görsel dünyayı. Yani imgeseli sessel kılacak bir görseli öyle bir madde haline itmek. Görsel dünyayı. Mesele aslında bu. Bu iş özelinde İO'nun yeni sesinde ise bu örnek alınan madde aslında su oluyor. Yani sesselliği belki de en açık mecralardan bir tanesi oluyor. Denebilir. Yani şöyle demiş gibi geliyor bana Fontana. Bu sessel mekanın imgeselliği nasıl olmalı ki, nasıl bulunmalı ki, nasıl var olmalı ki bu sessel olduğunu addettiğim ve sesten türettiğim mekanda hem sese hem de suya göndersin, referans versin bu görsel dünyanın kendisi. Şimdi bu soru da Fontana'ya benim sordurduğum soru aslında. Bizi üçüncü ve son boyuta getiriyor. Üçüncü boyut bu mekanın halihazırda görsel olması ve her yönüyle tabii görsel olması. Ama bu tabii ikinci boyuta bağlı. Yani sessel olan bir görsellik bu. Yalnızca somut ve inşaya dayalı bir görsellik değil. Yani salt mimari bir görsellikten bahsetmiyoruz. Daha ziyade böyle hem arkitektonik olan bir yanıyla hem de videotik olan bir görsellikten aslında bahsediyoruz. Mekandaki neredeyse tüm ekranların mesela iç ve dış çeperlerinin hareketli görüntülerle kaplı olduğuna mesela dikkat edin. Neden böyle? Böylece bir akvaryumun sanki böyle bir yani sessel bir mekan zaten işte bir su mekanının da tabii
içindeymişiz gibi hisseder bir hal alıyor bu eseri deneyimleme şeklimiz. Akuatik diyebileceğimiz tipte bir mekan kurulumu bu. Yani videotik imgeyi bir şeyin imgesini yansıtmak için değil, bir mekanın kurucu bileşeni, kabı, kılıfı, bir tür böyle giysisi olarak kullanılıyor. Bu ekranlara bir doğrultudan bakmakla biz de dolayısıyla deneyimleyenler olarak yetinmiyoruz. Onların etrafında geziyoruz. Çünkü hem arkaları hem de önleri var ya da daha doğrusu bir yönsüzlük içerisinde. Her tarafta bulunuyorlar. Her taraftan bulunuyorlar daha doğrusu. Arkaları önleri oluyor. Dolayısıyla önleri de arkaları oluyor. Yani biz o anlamda bütünsel bir su, hidrolik bir mekanın içerisinde oluyor. Yani sadece bir yerde değiliz. Yani dolayısıyla bir tür havuzdayız aslında. Akvaryum denemez. Bir tür havuzdayız. Yani dolayısıyla nereden baktığımıza göre değişen bir şey bu mekanın suyla bağlantılılığının deneyimi. Belki içeride olduğunuz zaman akvaryum gibi deneyimliyorsunuz ama biraz daha dışarıda olduğunuz zaman biraz daha belki havuz gibi deneyimliyorsunuz. Daha da dışarıda olduğunuz zaman belki bir tür okyanus gibi geliyor. Bilemiyorum. Ama yani hani bu videoların yerleştirilme biçimi, bu ekranların daha doğrusu bu tip bir etki yaratıyor. Yani bu mekan imgelerinin kurulma ve kurgulanma şekli onlar hani gördüğümüz şeyler banal bir şekilde izlensin diye değil, onların etrafında da gizilsin diye yapılmış. Çünkü zaten niye arkası var? Yani görmek için var. Görelim diye var, gezelim diye var. Etrafında dolanalım diye var. Bu deneyimleme şeklinin kendisi baktığınız zaman zaten işin kendisinde verili. Öyle deneyimlenmek istiyor zaten. Deneyimlensin diye bunu. Bu anlamda merakla arşınlanan, tavaf edilen bir şey haline geliyor mekanda. Ve bu hali almasını sağlayan şey de yani suya ait ve sese tabi bir mekanın bir yandan tabii oluşturulmak istenmesi. Yani belki de bu yapının bir tür böyle yani hidrolik olduğu kadar işte dediğim gibi yani böyle hidrolik arkitektonik gibi bir şey bu. Sesin zamansallığını süreye tabi olmaktan hem çıkartıyorsunuz ama aynı zamanda mekanı hani fonksiyonelliğinden arındırıp içinde yalnızca böyle hani dolaşılacak ve yani bir flanörmüş gibi sanki böyle bir dalınacak bir yer haline getiriyorsun. Hülyalı bir belirlenim olarak kodluyorsun diyeyim mekanı. Bu iş özelinde. Yapıyor oluyor Fontana bunu. İşte bu anlamda son olarak ses bu işin imgesel boyutuna da tabii musallat oluyor. Yani görsel anlamda nesnel olmayan niteliği, yekpareliği, görseli de tanımlar bir hal alıyor. Yani düşünün ki imgeleri birbirine yansıtan, işte bu patlayan kübün merkezinde birbirine bakan, hani biri diğerinin refleksiyonuymuş gibi oluşturulmuş, yere sabit ve tavandan sarkık iki ekran ki bu tip ekran, böyle ekranları hiç görmeye alışık değiliz. Yani ne tavanda bir ekran çok görebiliyoruz ne de yerde duran bir ekran çok görebiliyoruz. Ekranların konumlandırılması için de çok olağan dışı, idiosankratik bir konumlandırma o da. Yani imgeleri birbirine yansıtan ve bu yansımadan da işte bir mekan türeten bir iş bu. Yani bu yansımanın kendisi acaba ne ifade ediyor diye düşündüğünüz zaman gitgide biraz da zihinselleşmeye başlıyor mekanın kendisi. Tam da bu anlamda görselliğin mekansallık ve imgesellik boyutlarıyla yani hem 3 hem de 2 boyutlu düzeyiyle yani tamamen su ve sese tabi olduğu bir işten aslında söz ediyoruz. Bu anlamda da ayrıca yani tam da bu anlamda zaten nevi şahsına münhasır bir ses sanatı işi oluyor bu. Salt anladığımız haliyle ses içermeyen bir ses sanatından bahsediyoruz. Sese başka bir şeyin duyuya hitap eden, duyunun mümkün kıldığı bir nesnenin, imgenin sese kaçtığı boyutu da araştırıyor oluyor. Bu anlamda da idiosankratik bir ses sanatı örneği işte. Çok önemli bir boyut burası.
yani sesin model alıp sesin deneyimini bu modele uydurmakla, yani dinleme deneyimini işte başa dönecek olursam ve bitirecek olursam ses süren kılmakla, yani bunu yapmakla sadece kalmıyor. Ayrıca imgenin kendisini de sesle birlikte kendinden geçiren, kaçıran bir boyut oluyor. Yani böylece imgesellik de mekansallık da tıpkı zamansallık gibi sesin bir parçası halini alıyor. Sesin oluşunun bir bileşeni halini alıyor. Sesle birlikte dönüşüyor bu şeylerin deneyimi. Bu anlamda işte yani eğer ki yenilik nedir bu eserde? Bu eserin sesinin yankısındaki yenilik ne dersiniz? Ben bunlar derim, diyeyim ve çok uzattığım konuşmamı bitirmiş olayım burada. İO'nun Yeni Sesi başlıklı sergisinin küratörü ve Arter'in kurucu direktörü Melih Fereli aramızda. Melih Bey, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Özellikle Cem'e verdiği emek, gösterdiği titiz yorum için, ortaya koyduğu titiz yorumlama için çok teşekkür ederim. Aslında şunu itiraf etmeliyim. Fontana ile çok uzun geceler, gündüzler birlikte çalışarak, sohbet ederek bu eser ortaya çıktı. Ve neredeyse aklımızdan geçenleri sohbetimizde belli odak noktaları diye tanımlayabileceğim unsurları ele aldı Cem. Bu çok duygulandırıcı bir şey beni. Özellikle çok isterdim Bill Fontana bunları duyabilsin. Bir iki küçük konuya değinmekte yarar görüyorum. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz üzere Bill Fontana John Cage'in öğrencisi New Music School'da. Kendisi aslında klasik müzik kulvarından gelip de bu alanın hiç kendisine heyecan vermemesini keşfetmesi üzerine John Cage'in müriti olmaya karar vererek bizim bugün gördüğümüz eserleri, dinleyebildiğimiz eserlerin yaratılması sürecine başlıyor. Birlikte çok satranç oynuyorlar. Satrançta John Cage çok iddialı. Bakıyor ki yenemiyor bir türlü John Cage'i, Bill Fontana. Hemen konuyu müziğe bağlıyor sohbet sırasında. Kafası karıştığı için John Cage birkaç kere böyle yenebildiğini keşfediyor. Aslında ben İO'nun Yeni Sesini de birazcık John Cage'le Bill Fontana'nın satranç oyununa benzetiyorum. Cem çok güzel ifade etti imgeyle ses arasındaki ilişkiyi ve sesin nasıl imgeye musallat olduğuna dair çok güzel bir tespitte de bulundu. Evet, bu bir bilek güreşi aslında. Bütün değindiğin unsurlar, yani imgenin hemen kendini ele vermemesini sağlayacak boyutlarda ekranlar yapmış olmamız. Onları belli bir noktadan, belli bir perspektiften, belli bir açıdan acaba ben bir bütünlük yakalayabiliyor muyum çabasının esasında beyhude olduğunu anlatabilmek adına böyle bir şey yapıldı. Ama bu tug of war, bu bilek güreşi aslında sesin imgeye göre çok daha soyut olabilmek propensitesi, kapasitesi olduğunu vurgulamak adına yapılmış bir şey. Aynen. Ve John Cage Bill Fontana'ya şu soruyu sorduğunda da esasında bütün bu eserlerin ardında yatan felsefeyi daha iyi anlıyoruz. Peki sen müzisyensin, besteci olmak istiyorsun. Nasıl fark yaratacaksın, ne yapacaksın diye soruyor. Aslında çok zor bir soru. Cevabı da çok zor olmalı. Fakat Bill Fontana bir cin. Diyor ki ben esasında benim müzik yapma biçimim
duyulmayanı duymaya gayretle olacak. Yani ben yapmayacağım esasında müziği dinleyen kişi yapacak. Bunu demeye getiriyor. Çok büyük bir tesadüftür. Aslında sesin, müziğin kendi enerjisinin herhalde sonucu oldu bu. Aynı zamanda sessiz yankıları İO'nun yeni sesiyle aynı dönemde sergileyebilme fırsatının neredeyse gökten bizim kucağımıza düşmüş olması çok güzel bir tesadüf. Bütün bu manzumeyi bence mükemmel bir şekilde anlatan bir diptik oldu neredeyse. Hatta triptik diyeceğim çünkü Sevgi Gönül'le gösterdiğiniz bir de video var. O da dünya premieri biliyorsunuz. Çok isterdim, takipçilerimiz belki biliyorlardır, Sesli dizinin şimdiye kadar yapmış olduğumuz sergilerinin tümünü esasında eş zamanlı olarak gösterebilsek. Çünkü bunun arkasında çok hesaplanmış bir şey yatıyor. Yani Erdem'le yaptığımız ilk işten sonrasına birazcık bakacak olursam ama özellikle Sarkis'le yaptığımız Royancı'nın yeniden yorumu ve ondan sonra son derece sinestetik olan Dinleyen Gözler için sergisi, Yağmur Ormanı, şimdi İO'nun yeni sesi, bunların hepsinin esasında böyle bir silsileyle ortaya konabilmiş olması tesadüf değil. Arkasında gerçekten yoğun bir düşünce var, yoğun bir emek var. Burada ekibim ve ben ve sanatçılar hakikaten çok çalıştık. Mümkün olsaydı mesela Dinleyen Gözler için sergisiyle Yağmur Ormanı'nın aynı zamanda sergilenebilmiş olması da çok büyük bir fırsattı. Keşke bütün bunları bir arada görebilsek ve bir kronoloji kastetmiyorum tabii ki burada veya belli bir sıra kastetmiyorum ama bu sergilerin hepsinin farklı biçimlerde ve farklı sıralamalarla deneyimlenebilmesinin ortaya çıkartabileceği çok başka bir etki olur. Bunu sanal ortamda ancak yakalayabileceğiz bundan sonra. Çünkü sergilerimizin hepsinin arşiv malzemeleri son derece güçlü. Son bir şey söyleyeyim, çok uzattım. Cemciğim senden sahne çalıyormuş gibi oldum. Benim lütfen Melih Bey. Bir konu daha var aslında. Bu Fontana'yla bu sergiyi kurarken düşündüğümüz bu idiosenkratik ekran yerleştirme meselesi üzerinde çok tartıştığımız bir konu oldu ve aslında hem gönül hem akıl birliği buluşması sonucu yaratabildik böyle bir şey. Hepiniz biliyorsunuz ki John Cage, Merce Cunningham, David Tudor, Robert Rauschenberg gibi insanlar, Jasper Jones vesaire bu kişilerin yarattığı büyük bir konstelasyon aslında North Carolina'daki Black Mountain College'da çok sıradan bir birlikteliğe dönüşmüştü. Orada belli atölyeler için buluşuyorlardı. Hatırlayacaksınız Rauschenberg'in beyaz tuvalleri ortaya atıldığı zaman onları ziyaret etmekte olan Andy Warhol kendisine takılır. Yani sen de bu işi abartmışsın. Hiçbir şey yapmayarak birdenbire dünyanın en büyük eserini yarattım havasına nasıl giriyorsun demiş. Bu hurafe değil. David Tudor'la çok yakından çalışmış olan John Driscoll ve Phil Edelstein bana aktardığı bir şey. Onun da cevabı şu olmuş. Ben interaktif bir şey yapıyorum. Çünkü her izleyici o tuvallerin üzerine düşecek gölgesiyle farklı bir şey görecek. Dolayısıyla bu sıradan bir şey değil. Sen henüz anlayamıyorsun bunu demiş. Böyle bir şey olmuş. Bu hikaye bende çok iz bırakmıştı. Bunu bir Fontana'yla paylaştığımda bir ekranı yere koymanın aslında bize böyle bir sanat tarihsel referansı da
işin içerisine çekme ihtimali verebileceğini düşündük. Nitekim çok da başarılı oldu. Projeksiyon kaynaklarını görmeniz çok zor. Bunu teknik ekibimin, özellikle Erdal Hamamcı'nın jeniyal yaklaşımına borçluyum. Yerdeki arkanızı büyük ekrana verdiğinizde, yani Theodosius Sarnıcı'nın büyük zemininin yansıdığı ekrana verdiğinizde, öne doğru baktığınızda yerdeki ekran üzerine yaklaştıkça kendinizi de, esasında kendi gölgenizi de onun içerisinde görüyorsunuz. Ve bu bağlamda bana pek çok selfie ulaştı. İnsanlar orada selfie çektiler. Tuhaf bir şekilde. Dolayısıyla bir de böyle bir boyutu vardı serginin. Biraz hüzünlü bir akşam benim için. Çünkü serginin bitimine hem hüzünlü hem çok sevindirici. Bir kere minnettarım. Büyük bir çaba gösterip Cem bunu yapabilmemize izin verdiğin için. Çünkü çok çalıştığını biliyorum. Hakikaten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her güzel şey gibi, nasıl ki bu güzel sohbetin sonu olacaksa, serginin de sonu maalesef pazar günü gelecek. Evet. Ama başka ülkelere uçma ihtimali çok yüksek olan işlerimizden bir tanesi. Bu vesileyle ayrıca Grundy'ye çok teşekkür etmek isterim. Çünkü eğer onlar bu işi finanse etmeye gönüllü olmasalardı, biz ne bu işin altından kalkabilirdik, ne sergileyebilirdik, ne de koleksiyonumuza katabilirdik. Onun için kendilerine de ayrıca minnettarım. Çok teşekkür ediyorum bütün katılımcılara ve özellikle tabii ki sana Can. Çok teşekkür ederiz Melih Bey. Chat'ten bir tane soru geldi. Onu da ileteyim. Bu güzel Bilge Bahar, bu güzel konuşma için çok teşekkürler. Henüz sergiyi görmedim ama isim seçimi ve mekanlar düşünülürse zaman geriye doğru da kullanılmış gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Tabii yani zaman geriye doğru kullanılmış, ne dendiğini tam anlayamadım ama ya belki şöyle bir şey olabilir. Hani bu sarnıçların ve tabii ki Boğaz'ın sesleri çok uzun zamandır hani yani orada o mekanlar eskidiği ve var oldukları için hani sesselliğin niteliği de tabii değişiyor ve onlar belli bir zamansallığın eleğinden de geçerek aslında var oluyorlar. Bu anlamda yani geriye dönük olarak var oluyorlar diyemem ama belli bir mazi tabii içlerinde barındırıyorlar demek lazım sanırım. Yani onun toplamı bu mekanın içerisinde duyuluyor ve işlenerek duyuluyor zaten. Bu anlamda belki bir geriye doğruluktan bahsedilebilir ama emin değilim. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii lütfen. Bu soruyu aslında ben bir Fontana'ya sordum. Ve bana çok net şöyle bir cevap verdi. Benim için suyun pek çok kimsenin farkında olmadığı belleği vardır. Dolayısıyla o bellek esasında soruyu soran arkadaşımızın işaret ettiği geriye dönüklüğü de tabii ki içeriyor. İçerir tabii. Böyle bir yorum da getirmek mümkün. Dolayısıyla sığırın, ineğin bu su yolunu kat ettiği sırada çıkarttığı haykırışlar, belki çektiği azabın ifadesi olan bu haykırışlar da aslında o geriye dönüş ifade eden bellek içerisinde yer alıyor muhakkak. Teşekkür Evet, siz ederim. daha güzel cevapladınız. Sağ olun. Rica ederim. Bilge Bahar da teşekkür etmiş. Başka bir soru var mı diye son bir kez sorayım katılımcılara. Davetimizi kabul ettiğin için biz de ayrıca sana çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok keyifli bir akşamdı. Sağ olun. Çok keyifli ve çok öğretici bir akşamdı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katılımcı Benim için bir dostlara zevkti. teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.